Selam herkese. Demon's Souls'la ilgili bir heyecan durumu mevcut şu sıralar. Çünkü bildiğiniz üzere remake'i yapılıyor oyunun ve oynayanlar zaten ne beklemesi gerektiğini biliyor. Ama hem oynayanlarla pekiştirmiş oluruz, hem oynamayıp bilenlerle pekiştirmiş oluruz, hem de oynamamış olanlara bu oyundan ne beklenmesi gerektiğini açıklarız dedim bu videoda. Yani Soulsborne oyunlarının atası olduğu için mi önemli Demon's Souls, yoksa gerçekten iyi bir oyun mu? Biraz bundan bahsedeceğim. Yani beni bilenler bilir, Soulsborne oyunları arasında en başarılı bulduğum oyundur Demon's Souls. Her zaman öyle oldu ve hala da öyle. Bunun sebeplerini anlatmak istiyorum. Yani Demon's Souls neden bana göre bu oyunların arasında en iyisi? Ne gibi bir farkı var? Bundan bahsedeceğiz. Tüm Soulsborne serisinin ve bu oyunun en güçlü özelliklerinden biriyle başlayalım. Oyunun kasvetli yapısı. Yani Demon's Souls'da nerede olursanız olun, kapalı veya açık alan fark etmez, oyunda sürekli bir kasvet vardır. Yani bu da oyunun hem bölüm tasarımlarından, hem oyundaki sessizlikten, hem de oyunda kullanılan renk paletinden kaynaklanıyor. Yani nereye giderseniz gidin üstünüzde bir baskı ve bir hüzün oluyor ilginç bir şekilde. Yani bu oyunun atmosferi diğer oyunlardan çok daha farklı bu yönüyle. Yani farkını da hissettiriyor oynarken. Yani oyun sanki eski bir film gibi. Sanki böyle bir kameradan kaydedilmiş gibi. Böyle bir hissiyat oluşturuyor oynayanda. Tabii çıkacak olan remake'te renkler belki biraz değişecek gibi görünüyor zaten. Bunu yok eder mi? Yoksa bunu korumaya başarabilirler mi? Bir fikrim yok ama ana oyunda bu gerçekten çok güçlü bir yön. Bölüm tasarımlarından bahsetmişken bu da oyunun güçlü yanlarından biri. Yani baktığınız zaman her bölüm birbirinden çok farklı hissettiriyor. Bambaşka bir yerdesiniz, bambaşka şeyler yapıyorsunuz, bambaşka birinin mekanındasınız. Gerçekten oyun size bunu çok güçlü bir şekilde veriyor. Bölümlerdeki shortcut anlayışları da mesela birbirinden çok farklı. Burada bölüm mantığı olduğu için her bölümde belli shortcutlar açıyorsunuz. Ve bunlar da biraz keşfe dayanıyor. Yani oyundaki keşif olayı gerçekten önemli. Bölümlerin içindeki keşif olayları gerçekten önemli. Çünkü çok uzun yollardan gidebilirsiniz. Bir bölümde ölüm riskine karşı gerçekten yolları inanılmaz derecede kısaltabilecek şeyler bulabilirsiniz ki bunun hemen hemen her yerde olması çok önemli. Bu da bölüm yapısını bayağı bir eşsiz hale getiriyor. Ve bölümler yani hani mesela Tower of Latria var. Hani burada bambaşka bir yerde olduğunuzu hissediyorsunuz ve gerçekten çok uzun bir bölüm olduğunu anlıyorsunuz başlar başlamaz. Ama bu bölümü çok kısaltabilecek şeyler var. Çünkü gerçekten başladığınız noktayla boss'a erişeceğiniz nokta size verilen ilk gidişte çok uzak görünüyor. Bazı çok kısa bölümler var ama bunların zorlayıcılığı farklı. Veya mesela bir Blight Town'u çok karanlık buluyorsanız bundan daha karanlık bir bölüm var. Çünkü bölümün esas olayı karanlık. Yani hani tamam ilerliyorum ama nereye gideceğim ben dedirtebilecek bir seviyede. Her bölüm size aslında farklı bir şey vermek istiyor. Size farklı bir deneyim sunmak istiyor. Bölümler içerisindeki deneyimin değişmesi de bu oyunu yine diğerlerinden bence bir tık öne taşıyor. Gelelim bosslara. Soulsborne serisinde zaten birçok boss'u zamanında rol yaparak veya zamanında vurarak geçebilirsiniz. Hani bazıları farklıdır ama birçoğu birbirine benzer. Demon's Souls'da böyle değil. Her boss eşsiz ve her boss farklı taktiklere sahip. Daha bunu ilk boss'tan görüyorsunuz. Yani Phalanx'a geldiğiniz zaman onu koruyan minyonları var ve onları öldürerek yol açıp boss'a vurmaya çalışıyorsunuz. Daha size bunu ilk boss'tan veriyor aslında. Veya işte hani her boss böyle ama bazılarından bahsedeyim. Tower of Latria'ya gittiğiniz zaman Fool's Idol kendini kopyalıyor ve doğru olanı bulmaya çalışıyorsunuz. Veya Dirty Colossus üzerinizi pislikle kaplıyor ve
meşalelere yaklaşıp üzerinizdeki pisliği atmaya çalışıyorsunuz. Hani veya Agitator mesela yaralı bir boss, onun yarasına vurduğunuz zaman düşüyor ve kafasına vurabiliyorsunuz eğer melee weapon'la oynuyorsanız falan. Bunun gibi çok fazla şey var. Çok fazla. Yani burada oturup her boss'tan bahsedebiliriz ve hani Storm Ruler da mesela bu oyunda gelmişti. O fikir de bu oyunda gelmişti. Her boss'ta muhakkak farklı bir şey var. Bu işte gerçekten bence oyunu çok iyi yapıyor. Çünkü neyle karşılaşacağım ve karşılaştığım şeyin özelliği ne ve o şey ne halde? Yani bunu düşündürebilecek yapıda bir oyun. Yoksa hani biliyorsunuz Dark Souls 2'de hemen hemen her boss'u aynı taktikle geçebilirsiniz. Yani bossların saldırı şekilleri, görünüşleri değişebilir ama geçiş sistemi çoğunlukla aynı. Her zaman aynı demiyorum. Çoğunlukla aynı. Ama Demon's Souls'da bu böyle değil. Her boss'a karşı farklı bir şey yapmanız gerekiyor. Şimdi kasvetli yapıdan bahsettik ama bunun dışında kalan atmosfer kısmından da bahsetmek gerek. Oyun sizi kesinlikle kapalı bir stüdyodaymışsınız gibi hissettirmiyor. Ben bunu Demon's Souls dışındaki her Soulsborne oyununda küçücük de olsa yaşadım. Yani bir ormandaysam bazen ormandaymış gibi hissetmedim. Yani oyun işte böyle dizayn yapmışlar diye hissettiğim oldu. Veya lavlı bir bölgedeysem yani hiç de o sıcaklığı hissetmedim. Ama Demon's Souls size neredeyseniz gerçekten oradaymışsınız gibi hissettiriyor. Bu doğallığı atmosfere çok büyük katkı yapıyor gerçekten. Yani ben böyle hissediyorum en azından. Yani gerçekten neredeyseniz oradasınız. Neredeyseniz oranın havasını soluyorsunuz şeklinde bir özelliği var oyunun. Son olarak oyunda yaptığınız eylemlerin ve verdiğiniz kararların oyunu değiştirebileceğinden bahsedeceğim. Yani oyunun sonunu değiştirmiyor ama ilerleyişinizi değiştiriyor bu kararlar. Mesela Nexus'ta hep intihar edip bölüme öyle gireriz. White Tendency istiyorsak. Çünkü insan formundayken bir yerde ölürsek veya bir boss tarafından öldürülürsek bu Pure White olmamızı engeller. Pure White olduğumuzda farklı şeyler görüyoruz. Pure Black olduğumuzda farklı şeyler görüyoruz. Farklı itemlar bulabiliyoruz veya bazı yollar açık oluyor, bazı yerler açık oluyor veya bambaşka yerler açık olabiliyor. Hani hepsini almak için zaten oyunu 2 kere oynamak önemli. Yani birinde Pure White, birinde Pure Black gitmek mesela önemli olabiliyor. Bu aslında çok akıllıca ve güzel bir şey. Yani dünyadaki eylemler olayı. Yani bir sonu açmak için bir şey yapmıyoruz aslında. Ne şekilde ilerlemek istediğimizi belirliyoruz. Bu da oyunun çok güçlü yanlarından biri olarak aklıma kazınmış halde. Öte yandan burada bir risk unsuru da göz önünde. Yani insan formunda bir bölgeye girdiniz, boss'a doğru ilerliyorsunuz. Eğer insan formundayken o boss'u yenmeyi başarırsanız ekstra White Tendency alıyorsunuz. Yani tamamen risk alıp almamakla ilgili. Nexus'ta intihar etmeyebilirsiniz. İnsan formunda gidebilirsiniz. Ölmeyeceğinize tamamen güveniyorsanız. Yani güvenmiyorsanız da bu riski alabilirsiniz. Oyunu çok daha heyecanlı hale getirebilir. Yani kesinlikle ölmemeliyim burada, ben White Tendency yapmak istiyorum dediğiniz zaman. Bu kesinlikle önemli bir şey. Genel olarak baktığınızda benim için Demon's Souls neden serinin en iyi oyunu dendiğinde anlatabileceğim şeyler bunlar. Çünkü bu yönleriyle gerçekten bir adım önde hissettiriyor. Ve bu yüzden remake'i geleceği için çok büyük bir heyecan mevcut açıkçası. Yani umarım bunları korurlar ve bunun üstüne ekstra şeyler katabilirler. Ne geleceğini bilmiyoruz. Belki oyun olduğu gibi kalacak, sadece grafikler gelişecek. O da sıkıntı değil. Ona da varız yani. Ayrıca gerçekten hani kanala katılarak destek olan kişilere çok teşekkür ediyoruz. Yani bize bazı şeyleri yapma şevki kazandırıyor en azından. Bazı konularda değer gördüğümüzü hissettiriyorlar. Çok teşekkürler. Ve bundan sonraki Demon's Souls videosu da hikayeyle ilgili olur muhtemelen. Bu konuda bir çalışma yapacağız. Bu birazcık zahmetli ve uzun bir süreç. Çünkü bazı şeyleri, görüntüleri almak için yeniden oyunu bir kez daha oynamak gerekiyor. Bir uğraş gerektirecek ama devam edeceğiz. Bilginiz olsun.
O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.